Elinizdeki saate bakın. Saniyenin her bir tıkırtısı size evrensel zamanın kesinliğini fısıldar. Ama şimdi en son ne zaman sıkıldığınızı hatırlayın. O dakikalar bir saat kadar uzun gelmedi mi? Ya da sevdiğiniz biriyle geçirdiğiniz o kısa an. O anlar neden bir nefes kadar çabuk geçti? Bilişsel psikolojiye göre her birimiz beynimizin inşa ettiği subjektif bir zaman tünelinde yaşıyoruz. Fizikçiler zamanı evrensel bir akış olarak tanımlarken bizim zihnimiz duygusal durumumuza, dikkat seviyemize ve deneyimin yeniliğine göre zamanın hızını sürekli olarak manipüle ediyor. Şimdiki an dediğimiz şey bile beynimizin sürekli güncellediği, bir saniyeden kısa süren bir illüzyondan ibaret olabilir. Bu videoda tehlike anında dünyamızın neden yavaşladığını, yaşlandıkça hayatın neden hızlandığını ve beynimizin neden bazen bize dejavu oyunlar oynadığını anlamaya çalışacağız. Fizikte zaman sabittir. Evrenin her bir yerinde bir saniye bir saniyedir. Bu kronometrik zamandır. Ancak hepimizin bildiği gibi bizim zihnimizde zaman kauçuk bir bant gibidir. Esnek, gerilebilir ve tamamen öznel. Bu algısal zamanımızdır. Algısal zaman büyük ölçüde dikkatimizle yönetilir. Eğer bir şeye dikkatimizi tamamen verirsek, bir film, tutkulu bir sohbet veya heyecan verici bir görev, beynimiz dış uyaranları filtreler ve zaman fark edilmeden hızlanır. Beynimiz bu durumu verimli ve otomatik bir süreç olarak kaydeder. Ancak sıkıldığımızda beynimiz sürekli olarak yeni bir uyaran arar. Geçen her bir saniye dikkate değer her bir olay haline gelir. Zamanı ölçmeye başladığımızda zaman yavaşlar. Nörobilimciler zaman algısının beynin tek bir bölgesinde değil dağınık bir sinir ağı tarafından işlendiğini keşfetti. Bu ağda cerebellum yani beyincik kısa milisaniyelik zamanlamalardan, prefrontal korteksin ise dikkat ve planlama yoluyla daha uzun sürelerin algılanmasından sorumludur. Bu zamanın beynimizde farklı ölçeklerde farklı saatler tarafından ölçüldüğü anlamına gelir. Peki sürekli bahsettiğimiz o şimdiki an ne kadar sürer? Nörobilimci David Eagleman'a göre bilincimizin şimdi olarak algıladığı şey sadece bir saniyeden kısa süren beynimizin tüm duyusal bilgileri toplayıp anlamlandırdığı mini bir penceredir. Gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz her şey tam olarak eş zamanlı değildir. Beynimiz bu farklı hızlarda gelen sinyalleri yakalayıp bizim için tutarlı ve kusursuz bir şimdiki an illüzyonu yaratır. Aslında deneyimlediğimiz her an hali hazırda geçmişte kalmış bir sinyaller topluluğudur. Eğer zaman sadece dikkatimize ve beynimizin sinyal işleme hızına bağlıysa, duygularımız en üst noktaya çıktığında neler olur? Hayatımızın en kritik anlarında zaman neden kendi ekseni etrafına dönmeyi bırakır ve neredeyse donar? Filmlerde ve kişisel hikayelerde defalarca duymuşuzdur. Hayatı tehdit eden bir anda zaman neredeyse durur. Çevredeki her şey yavaşlar, sesler boğuklaşır, detaylar keskinleşir ve kişi saniyeler içinde gerçekleşecek bir olayı dakikalarmış gibi yaşar. Bu sadece bir efsane değil, bilincimizin en güçlü oyunlarından biridir. Bu çarpıcı zaman yavaşlamasının temelinde hayatta kalma sistemimiz yani savaş ya da kaç tepkisi yatar. Aşırı stres veya tehlike anında beynimiz tehlikeli bir duruma girdiğimizi algılar ve hipotalamus aracılığıyla vücudumuza devasa miktarda adrenalin ve kortizol pompalar. Bu kimyasal kokteyl duygularımızı anında keskinleştirir ve beynimizin bilgi işleme yeteneğini geçici olarak hızlandırır. İşte kritik olan nokta şudur. Tehlike anında zamanın gerçekten yavaşlaması değil, beynimizin o kısa sürede işlediği bilgi miktarının tavan yapmasıdır. Beynimiz hayata kalmak için o anki her ayrıntıyı, ışığın kırılması, bir sesin tonu, bir nesnenin hareketi inanılmaz bir hızla kaydeder. Olay bittikten sonra bu yoğunluktaki bilgi akışı hafızamızda çok daha uzun bir süre yayılmış gibi algılanır. Bu algıyı test etmek için ilginç bilimsel deneyler yapılmıştır. Denekler bir serbest düşüşe bırakılmış ve düşüş sırasında yanıp sönen dijital bir saatin rakamlarını okumaya çalışmışlardır. Denekler tehlike anında zamanın yavaşladığını hissettiklerini rapor etseler de saatteki rakamları normalden daha hızlı veya daha doğru okuyamamışlardır. Bu yavaşlama hissinin algılanan anlık deneyim sırasında değil, daha sonraki anımsama ve hafıza oluşturma sürecinde ortaya çıktığını kanıtlar. Yani beynimiz bir kaza anını yüksek kare hızında çekilmiş bir film gibi kaydeder. Hayat normal tempoya döndüğünde beynimiz bu yoğun filmi normal hızda oynatmaya çalışır. Aşırı detaylı ve bilgi yüklü olduğu için o kısa an bize uzun gelir.
Tehlike anındaki zaman yavaşlaması beynimizin sadece hayatta kalmamızı sağlamakla kalmayıp o dehşet verici anı en ince ayrıntısına kadar kodlamaya çalıştığı evrimsel bir hafıza numarasıdır. Eğer duygusal yoğunluk zamanı bu kadar çarpıcı değiştirebiliyorsa, günlük hayatımızın tek düzeliği zaman algımızı nasıl etkiler? Mesela neden tatilde geçirdiğimiz bir hafta evdeki rutinde geçirdiğimiz bir aydan daha uzunmuş gibi hissedilir? Bu durumun anahtarı beynimizin yenilik arayışında yatar. Beynimiz zamanı ölçerken deneyimlerimizin yoğunluğuna ve çeşitliliğine güvenir. Psikologlar bu durumu oddball etkisi yani tekil farklı nesne etkisiyle açıklarlar. Bir deneyde deneklere bir dizi aynı görüntü gösterilirken aniden farklı bir görüntü yani oddball gösterildiğinde denekler o farklı anın normalden daha uzun sürdüğünü rapor eder. Bunun nedeni beynin tahmin edilebilir ve tekrar eden uyaranları otomatikleştirilmiş süreçlerle hızlıca işlemesidir. Rutin çok az zihinsel kaynak gerektirir. Ancak beklemediğimiz yeni bir bilgi geldiğinde beynimiz durur ve bu yeni veriyi işlemek, kategorize etmek ve hafızaya kaydetmek için prefrontal korteksin tüm kaynaklarını seferber eder. Bu karmaşık ve yoğun işlem deneyimi daha uzunmuş gibi hissettirir. Daha fazla kayıt, daha fazla zaman demektir. Çocuklukta dünya bir keşif laboratuvarıdır. Her gün, her an oddball'larla doludur. Yeni bir kelime, yeni bir koku, yeni bir beceri. Beyin her şeyi yeni ve yoğun olarak kodlar. Bu da zamanı uzatır. Bir yıl, bir asır gibi hissedilir. Yetişkinlikte ise hayat rutinleşir. Beynimiz enerjiyi korumak için tekrar eden eylemleri ve uyaranları kısa yollara yani otomatik pilota atar. Beynimiz bir haftalık rutini tek ve uzun bir deneyim yerine sadece bir adet kayıt olarak depolar. Yıl geçtikçe bu tekrarlar hızla üst üste biner. Her yeni yıl hayatımızın oransal olarak daha küçük bir bölümünü temsil ettiği için de algısal olarak hızlanır. Aslında yaşlandıkça zamanın hızlanması hayatımızın sıkılaştığı anlamına gelmez. Sadece beynimizin bilgiyi daha verimli ve daha az detaylı kaydettiği anlamına gelir. Peki bu kayıtlar yani anılarımız zaman algımızı geçmişte de nasıl manipüle ediyor? Eğer şimdiki an bir illüzyonsa geçmişimiz ne kadar gerçektir? Beynimizin zaman algısının en karmaşık oyunu hafızamızla oynadığıdır. Biz olayları kronolojik bir düzende kaydettiğimize inanırız. Oysa bilim anılarımızın sürekli olarak yeniden yazılan düzensiz ve güvenilmez bir kütüphane olduğunu söyler. Bir anıyı her hatırladığımızda aslında o anın orijinal kaydına ulaşmayız. Onun yerine beynimiz o anıyı yeniden inşa eder. Bu inşa sürecinde mevcut duygusal durumumuz ve o anı takip eden bilgiler orijinal kaydı yeniden yazar. Bu demektir ki geçmişimiz bile sürekli güncellenen bir kurgudur. Beynimiz bu kurgusal anıları kullanarak geçmiş olayların kronolojik bir akışını yaratır. Bu hafıza ve zaman işlemi hatalarının en çarpıcı sonucu hepimizin deneyimlediği gibi o tuhaf histir, dejavu. Bu his bir anın hem yeni bir deneyim hem de eskiden yaşanmış bir anı olarak algılandığı bilişsel bir kısa devredir. Nörologlar dejavunun iki ana mekanizması olduğunu düşünmektedir. Bunlardan birincisi gecikmeli algı. Bu beynimizin her iki lobu da bilgiyi aynı anda işlemesi anlamına gelir. Ancak bazen bir lob diğerine göre bilgiyi milisaniyeler sonra işler. Bu küçük gecikme beynin aynı olayı iki kez deneyimlemiş gibi hissetmesine neden olur. Bir diğer mekanizma ise yanlış tanımı olarak ifade edilir. Hafızadan sorumlu olan temporal lob bölgesinde kısa bir elektrik kesintisi ve yanlış ateşleme olur. Bu durum beynin mevcut deneyimi yanlışlıkla uzun süredir kayıtlı olan bir anı yani uzak bir geçmişte gelen bir anı olarak etkilemesine neden olur. Bu hatalar zamanın beynimizde ne kadar akışkan ve subjektif olduğunun kanıtıdır. Hafıza, zamanın akışını düzenleyen bir hakem değil, bükülmelere ve yanılsamalara açık bir hikaye anlatıcısıdır. Algıladığımız her şey bir süzgeçten geçiyor, düzenleniyor ve bizim için bir kişisel gerçeklik olarak sunuluyor. Peki zamanın bu kadar esnek ve manipülatif olduğunu bilmek bize ne gibi bir fayda sağlar? Eğer beynimiz sıkıcı anları hızlandırıyor, tehlikeli anları yavaşlatıyorsa, şimdiki anın kalitesini bilinçli olarak yönetebilir miyiz? Eğer beynimiz rutini hızlandırıp yeniliği yavaşlatıyorsa, zamanı yavaşlatmanın ve hayatımızı uzatmanın anahtarı dış dünyayı değil, iç dünyamızı yönetmekte yatar. Bu bilinçli yönetimin en güçlü araçlarından biri mindfulness yani farkındalıktır. Farkındalık, yargılamadan dikkatimizi bilinçli olarak şimdiki ana yönlendirme pratiğidir. Nörobilim, düzenli farkındalık pratiğinin beynin dikkatten sorumlu prefrontal korteks bölgesini güçlendirdiğini göstermiştir.
Bu güçlenme beynimizin otomatik pilota geçme eğilimine karşı koymasına yardımcı olur. Mindfulness, oddball etkisinin bilinçli olarak kullanmamızı sağlar. Bir olayın her detayına dikkatimizi verdiğimizde beynimiz daha fazla bilgi işler ve o anı daha uzun olarak kodlar. Rutin bir eylem bile bilinçli dikkatle yapıldığında yeni bir deneyim haline gelir ve zamanın yavaşladığını hissedilir. Hayatın hızlanmasını durdurmanın yolu daha fazla yaşamak değil, yaşadığımız her anı daha yoğun kaydetmektir. Peki ya hayatın hızlanıyor gibi gelmesi sadece bir algı yanılsaması değilse? Evrimsel biyolog Daniel Dennett, bilincin aslında karar verme mekanizmalarımızı iyileştirmek için ortaya çıkmış bir araç olduğunu söyler. Bilinç bize eyleme geçmeden önce olayları zihnimize simüle etmeyi yeteneği verir. Zaman algısını ve bilinci yönetme sanatı hayatın kronometresini durdurmak değil, o kronometrenin oyunlarını anlamaktır. Korku anında beynimizin bize yavaşlama illüzyonu vermesi gibi biz de bilinçli farkındalıkla içsel bir acil durum yaratabiliriz. Zaman en değerli ve en kişisel kaynağımızdır. Bize saatler tarafından dikte edilen bir şey değil, beynimizin her saniye yeniden yarattığı esnek bir yapıdır. Nihai özgürlük bu illüzyonu kabul etmekte ve kronometrenin tik takları yerine kendi iç saatimizin ritmini yönetmeyi öğrenmekte yatar.